Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum efendim, hayırlı akşamlar diliyorum akşam izliyorsanız eğer de. Ya ben Bangkok'tayım, hala Bangkok'tayım arkadaşlar. Phuket'teydim, Phuket'ten Bangkok'a geldim. İşte önce Hatta'ya Phuket, Phuket'te adalar, oradan Bangkok yaptık. Bugün böyle benim tripodum yok arkadaşlar. Yani ben bu videoları hep tripodsuz çekiyorum. Bir altta bir tutacak var ufak, onunla tutup çekiyorum. Biraz zor oluyor ister istemez ama ben bu videoda tek başımızdayız. Siz ve ben varız. Konuşacağız, sohbet edeceğiz, sokakları dolaşacağız. Bangkok'un böyle bir tane çok büyük bir AVM var. Oraya gideceğim, tripod bakacağım, dolaşacağım. Bugün baş başayız. Dedim ki bugün Uğur baş başa kal. Otur, konuş, sohbet et arkadaşlarınla, abilerinle, ablalarınla, teyzelerinle, kardeşlerinle. Bambaşka sokaklarda yürü, farklı yerler gör, farklı sokaklar keşfet dedim. Bugün böyle bir şey yapacağız. Şu anda da bir AVM'ye gidiyorum. Burada çok büyük, devasa bir AVM varmış. Hem görmek istiyordum. Orada bir Apple varmış. Apple'ı merak ediyorum. Hem de böyle ara ara sokaklardan gideyim ki farklı yerler göreyim diye. Bayağı çiçekçilerin olduğu yerden geçtim. Demin sanayi tarzı bir yerden geçtim. Bayağı az daha düşüyordum lan. Az daha düşüyorduk ve düşerken de araba geliyordu. Aman aman Allah korusun. Öyle. Bugün beraber ben size etrafı göstereceğim. Bir yandan beni duyacaksınız. Gezeceğiz. Dolaşacağız. Şöyle bir köprüden geçiyorum ya. İlk defa geçiyorum bu köprüden daha. Burada da zaten deniz akıyor. Bu su denizle birleşiyor arkadaşlar. Ama hiç hijyenik bir su olarak görünmüyor. Temiz görünmüyor yani. Tapınak var ya. Yani ülkenin her yerinde tapınak var arkadaşlar. Gezdik birkaç tanesini gösterdim. Yani şey yapmayın. Diğer videolarıma Tayland, bana eğer benim bu kanalıma ilk defa geliyorsanız, şu an ilk defa bu videoyu izliyorsanız diğer videolarıma göz atın. Tayland'ı geziyorum. Bu videoda dolaşıyorum sadece. Bir de abone olmadıysanız, abone olursanız, beğenirseniz, bir yorum atarsanız ufak bir kalp bile olur. Mutlu olurum. Çünkü YouTube'un böyle şeylere önem veriyor. Etkileşim için önem veriyor. Zaten pislik akıyor içinden ya. Bu Bangkok'ta arkadaşlar yani şöyle altyapı sistemi Bangkok'un çok yok, hatta hiç yok bence. Kokabiliyor bazen sokakları, şehirleri. Evet tabii ki güzel yerleri var. Ben mesela şu an gökdelenlerin olduğu kısma doğru gidiyorum. Normalde benim kaldığım yer, yani sizin daha önce Bangkok videolarımı izlediğiniz yer, buranın gece hayatının Khao San Road diye aktığı bir yer. Gökdelenler de bu tarafta, daha diğer tarafta yani gideceğimiz bölgede. Ama benim bu tarafta kaldığım yerde daha çok şöyle yapılar var. Daha böyle ufak ufak evler var. Şu binanın ne olduğunu bilmiyorum. İran'da da buna benzer bir bina var ve Tahran'da hatırlıyorum ama. Ama şimdi bu tarafa doğru gittikçe gökdelenlerin çoğalacağını göreceksiniz yani. Burası da şurada bir inşaat da var ama bir iş yeri gibi bir yer herhalde. Baksanıza suya. Pislikler hep akmış. Tripod da yok. Kamera düşecek diye korkuyorum. Sağlam tutuyorum o yüzden. Bir saat yürüyeceğiz arkadaşlar. Bir saat yürüyeceğiz beraber. Şu yola bak, yola. Şu haritanın gösterdiği yola bak. Bak şuradan sokuyor beni, gir diyor. Arkadaşlar geziyorsanız eğer, tamam mı? Tabii ki Google haritaları da indirin ama çevrim dışı. Maps.me diye bir harita var. Bunu mutlaka indirin. Bu trekking rotaları, yürüme yolları bunda müthiş görünüyor ya. O kadar ara sokakları görüyor ki şu harita. Çevrim dışı, internetiniz olmadan da kullanabiliyorsunuz. Beni öyle bir yoldan soktu ki. Bak gene böyle bir ara sokaklı bir mahalleye girdim. Hay yavrum. İnşallah bu yol tam olarak oraya çıkar da gereksiz yürümeyiz gene. 25 dakika 2 kilometremiz kalmış. Kediler de var. Kedi kum maması var hatta dışarıda. Tapınak var gene bak. Dua ettikleri bir yer var. Motor şehri ya. Motor ülkesi. Motorlar ülkesi ama bu arada polisler turistleri affetmiyormuş. Ehliyetsiz, kartsız kullananlar oldu mu para cezasını basıyormuş. Eskiden çok rahatmış. Bu koronadan sonra olayı değiştirmişler böyle yani. Ceza yazmaya başlamışlar insanlara. Güzelmiş ya, ne güzel sokaklardan geçiyoruz bak. Bir de siz seviyorsunuz ya, ben anlıyorum. Bu tarz videolar çektiğimde biz böyle videoları daha çok seviyorsunuz diyorsunuz. Biliyorum ben yani. Gerçekten benim de hoşuma gidiyor böyle. Ben yürüdüğümde sizle beraber yürüyor oluyorum yani. Hayatın akışını görüyoruz. Sokakların nasıl olduğunu görüyoruz böyle, ara sokakların.
Var ya şu mahalleyi gelip görmek istesem göremem ha. Bulmak istesem bulamam yani. Şimdi bir yerlere yürüyerek gitmenin faydaları bunlar ya. Vallahi billahi ne güzel mahalleymiş ya, haberim yok. Şimdi harita biraz sapıtmaya başladı arkadaşlar. Demin size indirin dedim de. Şimdi biraz böyle yollar kapanmış, tadilat var ister istemez. Tadilat vardı arkada. Baksanıza oğlum, buralar çıkıyor mu bir yere? Gidiyoruz böyle gözümüz kapalı ama. Gecekondu mahallesi. Gecekondu bunlar hep ya. Müstakil evler. Çöpleri burada toplamışlar. Ben bir şekilde buluyorum her gittiğim yerde böyle yerler ya. Vallahi buluyorum yani. Böyle artık harita artık şey oldu, kafamıza göre gideceğiz. Hello. Cebimde de bozuk para var, sallanıp duruyor. Sesi gelip duruyor kulağıma. Biraz koku var tabi burada. Burada kedilerde hep tasma var, biliyor musunuz? Birçok kedide, sokak kedisine tasma takmışlar. Şimdi nereye gideceğiz? Acaba böyle mi? Tamam, böyle gidelim. Ya benim normalde şöyle gitmem lazım. Şöyle gitmem lazım. Hafif çaprazlama. İşte harita biraz yolu kaybetti şu an. Ama 1.2 kilometre kaldı. Yolu kısaltmış oldu aslında. Yolun kapanması biraz daha şey oldu. Güzel oldu ya. Vallahi çok hoş. Bak, mutlu oldum şu an sokakları görünce. Kendi hayatlarını yaşadığı, yerel hayatını yaşadığı yerler buralar işte. Burada laundry servis mi? Yok. Buradan çıkış var mı? Şuradan var herhalde. Evet. Hello. Hello ablacığım, anlamadım dediğini. Asya insanı güler yüzlü insan ya. Seviyorum ben Asya'nın insanının güler yüzünü. Sıcakkanlılar, böyle somurtmuyorlar. Ha, gene bir yere daha çıktık. Siz yapar mısınız böyle delilikler? Ben yürürüm genelde, biliyorsunuz artık eskiden beri izleyenler de. Böyle bilmediğiniz sokaklara girer misiniz? Ha, şurası normal bir yol. Arabaların geçtiği yol. Evlerin arasından çıktık. Yazın yorumlara, yaparım derseniz. Yaparım, güzeldir, keşfetmek güzeldir. Ne güzel ya, bilmediğimiz sokaklarda kayboluyoruz işte. Ben kahvaltıda yapmadım, biliyor musunuz? Saat 3'e 10 var. Sadece ağzıma azıcık bir leblebi attım. Sabah böyle biraz kalktım. Videoları montajladım biraz. Bir tane videonun editini böyle yarıladım. Bir yandan da kahvaltı yapmam lazım yani. Yiyecek yer arıyorum ama bunların hayatı gece başladığı için her yer sakin. Hello. Do you have pad thai? Pad thai. Do you have pad thai? Pad Thai. No? Okay. Raja. Tamam, okay. Thank you. Yokmuş bu teyzemde. Pad Thai, ben yani burada sevdiğim tek yemek diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki çok şey denemedim ama sevdiğim tek yemek yani. Benim şeyime çok hitap etmedi. Bu Çin, zaten burası genelde Çin mutfağı da benim damak zevkime çok hitap etmedi. Şu eve bakın, yapısına. Baksanıza. Böyle bir AVM. Şu an en alt katındayım. En alt katında bir tam olarak yemek şöleni var. Çin yemek şöleni arkadaşlar. Size anlatamam. Oha, bu nasıl AVM? Adını zaten göstermiştim. Bak, bunu İkon Siam diye bir AVM arkadaşlar. İkon Siam. Bunlar deniz ürünlü pastalar. Maske zorunlu. Kapalı alanlarda, bilginiz olsun. Oha, ben bunun olduğunu bilmiyordum burada, biliyor musunuz? Böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmedim yani. Normal AVM'den farklı burası. Baksanıza. Burası en alt katı. Konuşmayı uzatıyorlar ya, çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı oluyorlar. Allah'ım, bunların çirkin duruşuna bakar mısınız?
Bakın. Bu ne, yarasa mı bu? Değişik değişik şeyler. Bunlar her şeyi yiyor arkadaşlar. Çinli nüfusu çok fazla burada. Bunlar aklınıza gelebilecek her şeyi yiyor yani. Sonra virüs niye çıktı? Çıkar tabii. Her şeyi yiyorlar arkadaş ya. Var ya, anlatamam size yani. Çekirgesinden böceğine, salyangozundan uçan hamam böceğine. Ya bu garip yani, garip bir. Nasıl bir tadı var acaba? Denemedim de, denemek de istemiyorum. Ama iyiymiş ya, sevdim bu katı. Ama karnım aç ya. Ve burada günlerdir ekmek yiyemiyorum ben. Gene arkadaşlar inanmazsınız ya da inanırsınız, anlıyorsunuzdur. 7-8 kilo verdim ben. Ama bu sefer Türkiye'ye döndüğümde o kiloları geri almayacağım. Sadece ilk 2 gün çok yiyeceğim. Sonra gene devam edeceğim böyle yememeye. Çünkü hem sıcaktan yiyemiyorsunuz hem de iştahınız olmuyor. Vallahi bulsam yerim ben şu an. Bir burger yerim. Bak, kolayı azalttım. Bayağıdır kola içmiyorum. Fark ediyorsunuzdur siz de. Sadece su içmeye başladım. O da zayıflattı. O da beni şişirmemeye başladı. Ama şu an canım çok pis hamburger ve kola çekmiyor değil. Belki bir kaçamak yaparız böyle ödül niyetine, ha. Yani olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Bayağı büyük. Gerçekten bayağı büyük. Hatta burada çok güzel bir Apple mağazası varmış. Aha, şurada. O Apple'ı da ben size dışarıdan göstereyim. Yüksek ihtimal içeriden izin vermezler ama o Apple'ı çok merak ediyorum. Herkes çok övdü bu Apple'ı. Bakacağım. Çok güzel tasarlamışlar çünkü. Hatta Asya'nın en büyük Apple'ı mıymış? Ya da Tayland'ın ilk Apple'ı mıymış? Öyle Asya'nın ilk Apple mağazası da olabilir, bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Ne güzel kokuyor AVM'nin içi. Ne güzel kokuyor. Kahve içiyor insanlar, oturmuş ve çeşit çeşit kahve var. Ya burada fiyatları merak ediyorsanız genel olarak fiyatlar bence Türkiye ile aynı arkadaşlar. Eskiden ucuzmuş burası ama Türkiye ile burada yeme, içme, konaklama bence birebir aynı. Yani bence buraya gelseniz Türkiye'den daha az harcayabilirsiniz hatta ama buraya gelmek sıkıntı. Yani buraya gelirken uçak biletleri 10.000 liranın üstünde bir parası var ne yazık ki. Ama gelirseniz harcayacağınız para Türkiye ile aynı olur. Yani ben size şurada şu kadar lazım olur diyemem. Şu kadar yeter de diyemem. Çünkü herkesin kişisel harcayışı farklı olur. Ama harcayacağınız para Türkiye ile aynı olur. Yani fiyatlar hemen hemen aynı seviyede. Şu Apple'ın için çekemeyeceğim ama ben Apple'ın içine gireceğim. Fiyatlarını merak ediyorum. Bakıp size aktarırım zaten çıkınca. Dışarıdan da böyle bakın. Bir gireyim göstereyim. Yani ben bakayım en azından. Fena bir Apple yapmışlar. İçeride DJ çalıyor arkadaşlar. Yani bir mağazanın içinde DJ çalıyor. Fiyatlar yazmıyordu. Sanırsam sergilemek için böyle daha çok ama satıyorlardı mutlaka. Tabii ki fiyatları merak ediyorsunuzdur siz. Türkiye'den 4-5 bin lira Apple fiyatları burada daha ucuz arkadaşlar. Yani en az 4-5 bin lira ucuz yani. Aha, outdoor mağazası. Ya kameraya izin vermiyorlar arkadaşlar böyle yerde. Kapattırıyorlar, o yüzden kapatıyorum ben de. Çok pahalı orası ya. Çok pahalı ama kaliteli olduğu yerlere girdim yani. Türkiye'de de o fiyatlar hemen hemen öyle. Çok pahalı yani. Bir yandan çanta, bir sandalet falan baktım. 100 dolardan falan başlıyor. Dedim ooo, ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Çok pahalıydı. Ama iyi yere girdim yani. Burada zaten öyle dandiri, baksana bir kendisi çok falan da var. Dandik bir dükkan yok yani. Ama sağ olsun Duygucum, kuzucum bana bir çanta almış. Almanya'ya gittiğinde bir çanta almış bana. Ya şu çantanın bir değişiğini almış. Severim ben bu tarz çanta. Bu çok eskimişti zaten. Onu da zaten Türkiye'ye gittiğinde görürsünüz. Duygu'yu da tanımayanlar varsa Duygu'yu da görürsünüz. Öyle bir AVM. Lüks mü lüks. Dolu mu dolu. Çeşit mi ararsanız her türlü çeşit var. Tabi her yerde kamera çekilme izin vermiyorlar arkadaşlar. Telefonla bazen izin veriyorlar. Ama kamera görüyorlar ya, bunda bir mikrofon var, ufak böyle sünger var. Onu dert ediyorlar yani. Aynı şey aslında ama dert ediyorlar. Güzel bir AVM, büyük bir AVM. Gelirseniz gezin. Hatta böyle Çin mutfağına, Tay mutfağına çok seviyorsanız. Arkadaşlar ben şans verdim Tay mutfağına. Benlik değil, anladınız mı? Ben şans verdim, deniyorum böyle video çekmediğim zamanlarda deniyorum ediyorum ama ya benlik değil ya. Yani ben deniz ürünlerini seviyorum ama yani kısmi olarak seviyorum yani. Türkiye'dekileri seviyorum diyebilirim yani. Burada deniz ürünleri genel olarak ağırlıklı çok sevmedim. Et desen her yer domuz. Tavuk desen bizim tavukla bence alakası yok.
Yani benlik değil çok, açıkça söylemek gerekirse. Kişinin damak zevkine göre her şey değişir. Onu bilemem ama kendime aktarayım size dedim yani. Ben böyle gene yürümeye doğru koyuldum. Karnımızı doyuracak bir yer bulalım ama artık. Birkaç bir şey atıştıralım yoksa bayılıp gideceğim. Saat 3.30-4 olmuş. Bir gün bana deselerdi ki Uğur, Hint mutfağını çok arayacaksın. Abi Hint mutfağı aradım deli gibi ve geldim. Namaste arkadaşlar. Bir güzel bir chicken biryani söyledim. Bir de bunların böyle peynirli ekmekleri var. Onlardan söyledim. Kebap. Özlediğimin lezzetleri ya. Bak Hindistan'da bunları görünce yemezdim. Chicken biryani seviyorum, Allah'a var. Ulan burada tayinin yanında Hindistan mutfağını arar oldum. Bak görüyorsun değil mi Allah'ı işte. Allah'ın işini görüyorsun. Yani kötünün de kötüsü var abi. Yani ben sevmedim ya. Ben şimdi diyeceğiniz Uğur niye sevmedin? Ben seviyorum. Tamam sen sev. Sen yine sev. Ama ben sevmedim kanka. Sevemedim yani. Ne yapayım? Şöyle güzel bir dükkan. Yeşile boyanmış. İşte Hint tanrılarından gene tabii ki birkaç kişi. Bir dükkan. Şurada da bu herhalde haberlere çıkmış Hindistan'da. Şu abi sahibi, beni karşılayan abi. Buradaki abi, Hintli abi Taylı biriyle evlenmiş. Yanlış anlamadıysam karı koca var. Yemek gelsin de göstereceğim. Ya vallahi Hint mutfağını özledim ben bunların yanında ya. Oh güzel güzel acı kokuyor şu an. Mis. Geldi arkadaşlar. Büryanimiz. Şurada yağlı bir ekmeğimiz. Peynirli yağlı bir ekmek. Şurada soğan, yanlış görmüyorsam. Ve yeşil bir sos. Yani şimdi hemen ufak bir tadına bakayım. Sonra rahat rahat yemeye başlayayım. Güzel bir dükkanım. Oh be oğlum. Hint baharatlarını özleyeceğim, aklıma gelmezdi ya. Oo acı acı gene. Bu da benim kahvaltım. Pilavın yanında ekmek istenmez normalde biliyorum ama adam da şaşırdı zaten. Yani arkadaşlar buranın en büyük eksikliği zaten ekmek. Biz alışırız ekmeğe. Ya bir dilim de olsa yiyeceğim ben, anladın mı? Yok yani bunlarda. Yok, anlamadım, bitti. Ben bunu yiyeyim. Dışarıda görüşürüz. Bakın Hintli abimiz duasını etmiş gene. Hindistan'da vardı ya, sabahları güneşi selamlıyorlardı, sonra bir şeyler koyuyorlardı. Abimiz de yapmış. Tütsü koymuş, birkaç yemek koymuş ve bir şey koymuş, içecek. Bugün güzeldi. Beğendim, doydum ama gerçekten midem küçülmüş arkadaşlar ya. Bayağı küçülmüş. Hepsini yiyemedim yani. İyiydi ama. Ay. Sandviç ya. Evet, şimdi harika cheddar soslu Tay usulü tavuk sandviçimiz. Ya hiçbir şey yiyecek bulamadık. En son ananas bir de şöyle bir sandviç aldık. 60-70 sente. Yani yapacak bir şey yok. En azından zaten sıcakta insanın bir şey yesi gelmiyor. En azından bir şey atıştıralım istedik yani. Öyle. Ye bakalım, tadını beğeneceğim. Şimdi başlıyorum ben. Wow, bu ne kadar da büyük bir sandviç. Tutar işte 2-3 saat tutar en azından. Şekerli. Şekerli ya, her şeyde şeker var. Her şeye tuz, şeker atıyor bunlar. Tuba yaklaşık 2 ayı geçti mi? 2 ay geçmek üzere, evet. 2 aydır Aynen. dünyayı gezmeye karar veren bir genç Türk kız kardeşimiz, arkadaşımız, ablamız belki de bilmiyorum. Ablanız değilim de. 28 yaşında, yaşında söylüyorum. Evet, 28 yaşındayım ama bu konuya çok değinmesek de olur. Tuğba'nın, biz biraz Tuğba ile sohbet ettik, muhabbet ettik. İşinden böyle ayrılıp yola çıkanlardan o da böyle. Evet. Yani. Evet. Ben şimdi beni takip eden, bu arada masa sallanıyor herhalde ama ben masaya dokunmayayım. Beni takip eden bazı kadın arkadaşlar da oluyor. Ben onlara böyle biraz cesaret olsun, biraz ilham olsun, bir şeyler yapılabiliyor diye gösterme amaçlı Tuğba'yı size tanıtmak istiyorum. Tuğba'nın kendine ait bir YouTube kanalı, bir Instagram sayfası var. Evet, çok yeniyim daha. Çok yeni ama bence bu azimle her şeyi yapabileceğini düşünüyorum yani, açık söylemem gerekirse. Teşekkürler. Çünkü bu iş cesaret isteyen bir şey. Sende de o cesaret var yani. Açıklamaya Cesaret ben var. link bıraktım. Açıklamadan Tuğba'yı takip edebilirsiniz. Şimdi mesela siz olsaydınız Tuğba'ya ne sorarsınız? Ben onları Tuğba'ya sormak istiyorum. Mesela Tuğba'ya diyeceğim ki
Mesela niye yola çıkmaya karar verdin demek istiyorum. Mesela bu soruların Tuğba'dan hiçbirinden haberi yok. Bir anda bana cevaplayacak Evet. yani. Keşke onu önceden hazırlayıp verseydim. Niye yola çıkmak istedin mesela? Yani çok klasik bir cevap olacak ama çocukluğumdan beri zaten böyle bir içimde olan bir arzu, keşfetme arzusu. Ama böyle sadece dünyayı değil, Türkiye'de de öyle. Ben üniversitedeyken Muğla'da üniversite okudum ve hiç böyle yerimde duran bir insan değildim. Sürekli otostopla yakın şehirlere giden, işte Muğla'daki köylere giden bir öğrenciydim aslında. Sürekli böyle bir yerleri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak beni çok besliyor. İşimin de çok stresli olduğu bir dönemde artık şey dedim, yapamayacağım, olmuyor. Hayallerim var, yapmak istediğim bir şey var. Para biriktirmeye çalışıyorum ama bunu ben beceremedim. Yaklaşık bir 3-4 yıllık bir ajans deneyimim var. Son bir yıldır da medya sektöründe çalışıyordum, medya ajansında. Ama işin çok stresli olduğu, böyle günde 12-13 saat bilgisayarda olduğum bir dönemde dedim benim artık harekete geçmem lazım. Çünkü bu ben değilim. Her gün böyle depresyonla bilgisayarı kapatıyorum, ya bilgisayarı açıyorum, kapatıyorum, duvara bakıp biraz ağlıyorum ve uyuyorum. Bütün günüm böyle geçiyordu. Bu ağlama krizleri çok artınca anlık bir kararla ertesi gün işi bıraktım. Ama yani bilet falan yok ortada. Sonra ablamla konuştum. Ablam dedi ki bu kadar bekliyor olmaz zaten hata. Senin bunu yapıyor olman lazımdı bu yaşa kadar. Ablandan destek aldın. Ablam her zaman destekçim. Tamam ben Gerçekten. şimdi birkaç... Benim gazlanmam gerekiyor çünkü biraz. Gazla çalışıyorum. Şimdi insanların böyle merak ettiği sorular olacak. Evet. Tamam geziyorsun da diyecekler mesela. Parayı nereden buluyorsun diyecekler sana. Arkadaşlar parayı şu an bulmuyorum. Tuğba yeni yola çıktı. Çalışırken biraz birikim yaptın. Evet. Şu an evet. o birikimle geziyorsun. Kesinlikle minimal derecede harcamalar yaparak böyle teyzem bir susarsan. Teyze he ya. Yani ne satıyorsun bilmiyorum ama hayırlı işler bu arada. Gerçekten son 1-2 yıldır biriktirdiğim bir para var. Çok az bir para. Yani kendi kafamda şu vardı her zaman. Ben para biriktirip en azından bir dil okuluyla çıkayım. Ama çıkayım yani bir şekilde başka bir kültürü göreyim kafasındaydım ama dil okullarının fiyatını öğrenince dedim ki ya parasız kalacaksam da ben istediğim şeyi yaparak parasız kalayım. En azından bir ya da iki ülke görürüm. Param biterse de geri dönerim. Şimdi kısaca ben de şöyle, Tuğba'nın kısa bir birikmişi var. Evet. Bu para ister istemez bir süre sonra bitecek. İşte onun için YouTube'a giriş yaptı. Evet. Bazen workaway yapacak, gönüllü çalışacak Zaten diyelim. benim bu para bitmesinden ziyade workaway gerçekten benim en çok istediğim şeylerden biri. Workaway de bu arada arkadaşlar Evet. sözünü kestim özür dilerim. Bilmeyen arkadaşlar vardır eminim. Bir yere gidiyorsunuz. Günde 4 saat, 5 saat, 6 saat çalışıyorsunuz. Size yatacak yer ve konaklamanızı ve Evet. yiyecek yemeğinizi veriyor. Geri kalan saatlerde siz belki sokağa çıkıp bir şeyler satabilirsiniz. Bazen o kaldığınız yerde workaway'de 1-2 günlük full çalışıp o 2 günlük parasını alabilirsiniz. Böyle seçenekler Ya de o olabiliyor. tamamen şey oluyor. Site size böyle bir şey vaat etmiyor ama o çalıştığınız kişiyle aranızdaki Evet, gönül bağla ilişkisiyle alakalı bir şey. alakalı bir durum. Şimdi Aynen. Tuğba dediğim gibi çok minimum harcayarak elindeki parayla gezmeye çalışan birisi. Bu yapılmaz değil. Hostellerde kalarak işte Couchsurfing'de bedavaya kalacak yerler bularak minimum paralar Evet. harcayarak yapılan bir şey. Bir şey daha soruyorum. Mesela bu soruyu eminim soracaklar. Korkmuyor musun? Ya Realist ol mesela. Korkmuyor musun? Yani şöyle bir şey var. Ben açıkçası her zaman kendini koruyabilen bir insan oldum. O yüzden çok korkulu bir insan değilim. Her şeyden korkan bir insan değilim ama bazen sadece korktuğum tek şey bir yerde, kuytu bir yerde tacize ya da o tarz bir kötü bir olay yaşamak. Ama onun haricinde hiçbir şeyden korkmuyorum. Bende öyle bir cesaret var. Korkmuyorum yani. Cesaretli gidiyorsun. Evet, yani. cesaretliyim. Bir de şey var tabii, enerjiye de inandığım için eğer kötü hissettiğim bir ortam ya da enerjisini kötü hissettiğim bir insan varsa oradan zaten uzaklaşıyorum. Girmemeye özen gösteriyorum öyle bir ortama. Şu an zaten hep kalabalık yerlerdeydim. Couchsurfing kullanıyorum ama genelde Akşamları aileleri dikkat tercih ediyorsun. ediyorum. Akşamları İster istemez. sonuçta bilmediğin bir ülkedesin. O yüzden çok geç bir saate kalmamayı tercih ediyorum. En azından şimdilik ya da bulunduğum yeri tamamen öğrenene kadar. Evet arkadaşlar bu Evet. arada Türkiye'de şu an pek güvenli değil. Açıkça söylemek gerekirse yer yani. değil. Ya şu an dünya üzerinde çok güvenli yer yok yani açık ve net olmak gerekirse. Biraz insan biraz dikkat ederek bir şeyleri engelleyebiliyor zaten böyle. Ön sezini, öngörülerini Evet. açarak böyle
çakraları çalıştırarak mı diyeyim ona? Ya bilmiyorum, ben hissediyorum. Ama Bir ben bakıştan Tuğba'yı bile anlayabiliyorsunuz. tanıdığım kadarıyla da Tuğba cesaretli bir kız. Yani az çok anladığım kadarıyla Tuğba'nın cesareti yerinde. İnşallah da sıkıntısız bir şekilde gelecek yani. Umarım. Yani şu ana kadar daha çok kısa bir süre oldu. Başıma hiç kötü bir şey gelmedi. Gelmeyecek Birkaç inşallah. Hindistan'da bakışmalar. Anlattıracağım onları. Şimdi anlatayım. Okey. Onları anlattıracağım. Tamam. Bir yiyelim şunları, soğumasın. Şimdi 2 aydır yoldasın değil mi Evet. böyle? 2 aydır böyle yolda başına kötü bir şey geldi mi hiç? İşte sen bir Hindistan'a gittin. Evet. İlk yurt dışı deneyimi Tuğba'nın Hindistan. Hayatımdaki. Arkadaşlar Hindistan bu gezginlerin hardıdır, anladınız mı? En zor seviyesidir. Yani Hindistan'ı gezen bir insan her yeri gezebilir. Ben bunu düşünüyorum yani. Başına bir şey geldi mi? Hindistan, Yani- Tayland var sadece zaten Evet. şu an. Hindistan'da biraz aslında ben şanslıydım çünkü hep Couchsurfing'den ailelerin evinde kaldım. Hiç hostelde kalmadım ve 3 şehir gezdim. Yaklaşık bir ay kadar kaldım. Başıma bu süreçte ikinci ülkem Tayland, kötü bir şey geldi mi? Çok kötü bir şey gelmedi ama Hindistan'da Jaipur tren istasyonunda indim. Böyle sırtımda 15 kilo çanta, çadırım vardı o dönem. 15 kilo çanta, ölmüşüm zaten, çok pis bir tren yolculuğu yapmışım. Trende bir sürü böyle tacize uğramışım bakışlarla. Böyle etrafımda bir çember oluştu, erkek çemberi oluştu ve sadece bana bakıyorlar. Bazıları fotoğraf çektirmek istiyor ama kesinlikle konuşmuyorlar. Şey dedim böyle, neden bakıyorsunuz bana, bir şey söyleyin, cevap vermiyorlar ve yaklaşmaya devam ediyorlar ve kimse de yardım etmiyor. Orada bir korkmuştum, dedim herhalde beni böyle kucaklayıp götürecekler yani. Ama en son böyle birini ittim, sonra diğerini ittim falan derken bayağı böyle bağıra bağıra yürüdüğümü hatırlıyorum. Zaten o seyahatten sonra da herhalde Evet. bilet alıp Tayland'a geldin Aynen, değil mi? Doğu'ya gidecektim normalde ama 20 saatlik bir tren yolculuğu var. Ben bunu tek başıma en azından şimdilik yapamayacağım dedim. Yani Ve Tuğba'nın ilk yolculuğu Hindistan olduğu için evet. biraz hardla, yani zorla başladı. Bir de hava çok sıcak. İnsanlar bana diyor neden bu havada geldin? Şu an bir uyarı var. Hükümet uyarı verdi. Tehlikeli havalar var şu an. Sokağa çıkmayın ya da dağdaki evlerinize gidin falan. Ben tabii Hindistan o dönem kapıları yeni açtı, free vize. Hemen bedava. Ve Asya'da bulduğum en ucuz biletti. İşi de bıraktığım haftaydı. Hepsi böyle bir araya gelince dedim ki bu bir işaret olmalı, gitmen lazım. Aldım direkt, böyle hiç düşünmeden aldım. Tamam, bir şey daha soruyorum sana o zaman. Sen Hindistan'a tekrar gitmek ister misin? Yani evet, istiyorum bu arada. Ama çok uzun sonra mı, yoksa Biraz daha piştikten sonra mı diyelim? evet, böyle fiziksel ve mental olarak çok hazır hissettiğimde gitmek istiyorum. Çünkü Hindistan'ı çok böyle verimli gezemedim ben. Hem ilk deneyimim, gezmek nasıl olur onu öğrenmeye çalışıyorum hala daha. Hem hayatımda ilk kez yurt dışına çıkmışım ve çok da güvenli olmayan bir kadın için bir ülkeye gitmişim. O yüzden hiçbir şey görebildiğimi düşünmüyorum. 3 şehir gördüm ama bana yetmedi. O yüzden Peki Hindistan'a Gideceğim. gidecek genç arkadaşlarımız için, mesela genç kardeş kızlar Evet. yazıyor mesela, kadın arkadaşlar Evet. yazıyor. İşte biz gitmek istiyoruz ama işte ben şöyle demiştim onlara. Bir kadın gözünden de, kadının gözünden de dinlemek istiyorum. Ben demiştim ki akşamları dikkat edin. Çünkü Evet. o gündüzleri gördüğünüz evsizler akşamları başka bir şeyler içerken olunabiliyor. Evet. Siz beyaz tenli olduğunuz için sizinle deli gibi fotoğraf çektirmek istiyorlar. yarım saat fotoğraf Sen ne çekmek demek istiyorum. istersin mesela? Gitmek istiyor genç kardeşlerimiz. Yani bir tavsiye vermek ister misin? Yani Hindistan konusunda şöyle diyeyim, ilk kez İçinden geçenleri söyle. Herkes aynı deneyim Evet, yaşamaz. doğru. Herkes aynı deneyime maruz kalmayabilir. Sen ne hissettin mesela? Onu söyle. ben açıkçası ucuz bilet bulmasaydım eğer gitmezdim Hindistan'a. Bu benim Hindistan gerçekten 5. 10. ülkem falan olurdu. Tavsiye etmiyorum. İlk etapta gidilen ülke olmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten zevk alamıyorsun. Yani anlamıyorsun hiçbir şey. O kaosu anlamaya çalışırken, hayatta kalmaya çalışırken, yüklerle gezmeye çalışırken falan hiç ben tadını çıkarabildiğimi düşünmüyorum. Ama keskin bir geçiş oldu benim için. Çünkü her zaman böyle konfor alanında olan bir insandım. Bunu kırmam için böyle sert bir tokat oldu bana Hindistan. İyi bir tokat hem de. İyi bir tokat oldu ama anladım mı bir şey? Hayır, anlamadım. O yüzden tavsiye etmiyorum ilk etapta. İlk Aynen. başka ülkelere. Aynen, ilk Zaten böyle söylerler. level böyle biraz arttıra gitmek lazım. Evet. O yüzden Tayland baktım, vize istemeyen yakın bir ülke, Tayland, gitmem lazım dedim. Geldim ve ikinci hafta böyle gerçekten huzur içindeyim. Kafam temizlendi, Hindistan'ı unuttum diyebilirim gerçekten. Tuğba'nın bu anlattığı hikayelerin zaten hemen hemen birçoğu YouTube kanalında var. Var, Yani acemi olsam da var. Olsun. Bizde herkes acemi Evet. başladı bu işe yani.
Ama ben mesela kimseyi alıp demedi ki bu çocuk geziyor diye bizi tanıtmadılar yani. Evet. Ben de istiyorum ki beni arkadaşlarım tanıyor. Gezen herkesi gördüğümde ilk defa bir röportaj yapıyorum bak. Röportaj tarzı bir içerik bu yani ilk defa. Şanslıyım. Görsünler, bilsinler istiyorum yani. Zaten gitgide her şey gelişecektir. Senin dünyaya bakış açın olarak. Öğreneceğim o kadar çok şey Video, var ki. hepimizin var yani. 2 Hepimizin. ayda bile 1000 tane şey öğrendim Öyle, diyebilirim. hepimizin öğreneceği bir sürü şey var yani. Öyle Tuğba'nın açıklamada kanalında yani kanal linki ve Instagram sayfası. Sen abone ol. Hepsi var arkadaşlar. Ben bunu söylemeyi bazen unutuyorum kendi videolarımda. Çünkü YouTube'u da öğrenmeye çalışıyorum. Gezmeyi öğrenirken YouTube'u öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan Instagram'da çok aktifim. Instagram'da aktif olmayı da çok seviyorum. Bazen böyle kafam karışabiliyor. Yetişemeyebiliyorum ama bunu da öğreneceğim zamanla. Şimdi mesela 28 yaşında yola çıktın. Evet. 28. Peki ne düşünüyorsun? Nereye kadar gezmeyi düşünüyorsun? Bana, Vallahi hiçbir şey bana düşünmüyorum. bunu çok soruyorlar bak. YouTube'a girmeden önce ya baba bırak bu işleri ya bunlar boş Evet. işler falan diyorlardı. Şimdi şaka yapıyorsun. Sen nasıl 100.000'i geçersin olaylarına geldi. Bu arada sırf bunu duymamak için ben yakın çevreme yani sadece ablam ve çok yakın 2 arkadaşım biliyordu bu dünya turuna Gezi. başlayacağımı. Ben bir video paylaştım. Ertesi gün ertesi hafta yola çıkmıştım zaten ve insanlar o sayede öğrendi. Çünkü ben çok çabuk düşebilen bir insanım. Dedim ya sana bazen gaz gerekiyor benim çalışmam için. Ve insanlar bana nasıl yapacaksın ya? Kız başına ne yapacaksın? Paran bu kadar yetecek mi? Gibi. Yüksekten bu arkadaşlar da öyle şeyler söylüyordu. Evet, bunları duymamak için ben kimseye bir şey söylemeyip Laps diye bir video paylaştım. Yani bence insanlara en El azından... alem ne der diye düşünmek hiç iyi bir şey değil. Ya heveslenip insan söylemek istiyor bu arada. Ama hevesini kırarlar. Evet. Hevesini kırmaya bak. Heves sana gaz veren de çok oluyor. Ben arkadaşlar bu platformdan geçtiğimiz için söyleyebiliyorum ben de. Ama hevesini kırmaya çalışan insan sayısı da çok fazla oluyor. O daha çok bu arada. Olmaz, yapamazsın, başaramazsın diyorlar. Şimdi beni arıyorlar. Ya Uğur böyle bir yer açtım da paylaşır mısın diyorlar. Bahseder misin diyorlar. Ne oldu yapamazdım Çok ben. komik yani. Başaramazdım ben. Sırf onlara rağmen bir şeyleri başarmak o kadar büyük bir haz veriyor ki insana sana anlatamam. Evet. Sen de başaracaksın ben Ben de inanıyorum o ilk yani. Hindistan'daki havaalanı hikayemi paylaştığım gün böyle gerçekten bir şey başardığımı hissettim. Çünkü ben kendimi şey sanıyordum. Bileti aldım, işi bıraktım, okey ama hala vazgeçebilirim. Çünkü vazgeçerim yani. Ben bahane uydurabilen de bir insanım ama sonra durup düşündüğümde diyorum ki senin hayatta yapmak istediğin sadece bir şey var. Başka hiçbir şey yok. Ne yapılır, nasıl yapılır bilmiyorum. Ya bu başka. senin hayatın. Evet. Sen bunu istiyorsun. Bu senin Evet. hayatın yani. Kötü bir şey gelecekse de, kötü bir deneyimim olacaksa da, param bitecekse de en azından hayatım boyunca keşke yapsaydım demeyeceğim. Ya şu an yani. evet. Tüm herkesin böyle bir hayat serüvenini en az 5 ay 5 ay çok Evet. değil. Bir deneyimlemesini isterim İlla yani. dünyayı gezmekten bahsetmiyorum. Yo. Mesela bir marka mı yaratmak istiyorsun? Dene Her mi? şey, Dene yani. her şey yani. İstemek bak tamam istemek çok güzel bir şey. Önce her şey istemekle başlıyor ama sadece istemekte kaldığın zaman olmuyor. Adım Bahane hep atman var gerekiyor. çünkü. Adım İnsanın atman beyni gerekiyor. sürekli çalışıyor ve ben bunu çocukluğumdan beri istiyorum. Ben hatırlıyorum 7 yaşında televizyonda belgesel izlerdim. 13 yaşında derdim ki ben televizyonda gezi programı yapacağım. Durdum, bekledim, üniversiteyi bitir, para kazan diye yok olmuyor yani bunun bir sonu yok. Sonra ne? Ailen evlenmeni isteyecek, evlendiğinde çocuk isteyecekler, çocuğun eğitimi, hayalin gerçek asla ya bu ezberlenmiş hayatı yaşamak. Bir başkasının isteğine göre yaşamaya başlayacaksın Evet değil ya mi? bir de bazı insanlar da bunu seviyor. Yani ezberlenmiş bir hayat yaşamayı seviyorlar ama bu bana biraz korkutucu Acaba geliyor. herkes seviyor mu? Acaba mecbur olduğu için mi? Mesela ben merak ediyorum. Acaba belki de mecbur oldukları için O da onu var. seviyor hissediyorlar belki de. Evet, o da var. Belki gerçekten aşık olduğu biriyle tanışıyor ve hayallerini erteliyor. Evet. Ama ben her zaman birazcık bencil ama kötü bir yerden bencillik değil bu. Ne istiyorum? Önce ben ne istiyorum? Ben çünkü hayallerimi gerçekleştirip mutlu olamazsam karşımdakini hep zindana çeviririm hayatını. Evet. Onu da mutlu edemem ki yani. Ve hep kafamda o sorularla yaşarım. Ben de mutlu olamam. Hiçbir şeyden haz alamam. Bunu yaşamamak için çünkü ben kendimi çok dibe sokabilen bir insanım. Bir şey başaramadığımda, istediğim bir şey yapmadığımda. Biliyorum ömrümün sonuna kadar çocukluk hayalim buydu. Neden yapmadın diye kendimi hırpalayacaktım. Ya soracaksın bak Doğan Cüceloğlu diye bir hocamız var. Çok güzel bir sözü vardır. Der ki öleceksin diyor böyle, öleceksin böyle. Belirli bir yaşa geldikten sonra soracaksın kendine diyor. Yaşadım mı lan ben diye. Ya bu arkadaşlar bu müthiş bak bu müthiş bir cümle yani. Bu soruyu bir geç aynenin karşısına Korkutucu bir bir cümle
arada. Yaşadım mı lan ben? Ya da şu an yaşıyor muyum lan ben? Kendi istediğim hayatı bu mu acaba? Sen bunu istiyordun, sen bunu deneyimliyorsun. İstanbul'daki hayatımda ben bunu sormaya korkuyordum. Çünkü o kadar büyük bir yoğunluk var ki yani sürekli çalışıyorsun. Ben dedim ya sana, hafta sonu çıkıyordum ama düşünüyorum. Pazartesi benim işim gereği rating kontrolü yapmam lazım. Rating raporlarını çekeceğim. Ya kötü geldiyse, ya düşük aldıysak, ya yüksek aldıysak, bütçeyi aştıysam ben gerçekten bir yıldır hafta sonu tatilinde kafamı dinleyemiyorum. Hiç yani. Her gün böyle ağlayarak yatağa giriyorum falan. Abarttığımı düşünüyor olabilir insanlar ama büyük bütçelerle oynadığınız bir iş olunca gerçekten sadece bunu düşünüyorsunuz. Asla eğlenemiyordum, asla mutlu olamıyordum. Mutluyken böyle suçlu hissediyordum. İşime karşı böyle bir nankörlük yapmış gibi falan hissediyordum. Sadece iş düşünmeliyim. Çok daha iyi yerlere geleceksin yani. Ya, Pes etmemen gerekiyor yani ama. pes edecek gibi değilim bu arada. Ben bunun tadını çok sevdim. Bu işin çünkü şu an. ilk şeyi pes etmemek, Yok. sabır. Yolda ard arda başına 4-5 tane kötü, dün konuştuk seninle, Evet. 4-5 tane kötü bir şey geldiğinde gardın fena düşebiliyor. Ama çok güzel şeyler de oluyor. O süre zarfında çekil kenara, dinlen, dönme, sonra devam et. Güzel şeyler de oluyor, Öyle, olmaz mı? evet, yani ben mesela şanslıyım. Tayland'a geldiğimden beri hep çok güzel insanlarla tanıştım. Senle bile tanıştım. Şu an seninle oturuyorum yani. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten manyak gibi YouTube tüketen bir insanım. Gezi vlogları olarak sadece ve sürekli videosunu izlediğim bir insan benimle şu an sohbet ediyor. Ne Ya güzel bunu işte. Türkiye'de asla düşünemezdim bile. Ben de düşünemezdim. Ya Yolda evet. beni Uğur diye çevireceklerini, Evet. beni tanıyacaklarını, beni görmeye gelen insanlar oluyor. Bu o şaka gibi ama Evet. kilometlerce yol gidip Muhteşem bir Allah'ın şey yani. Asya'nın bir 10 bin kilometre ileride. Evet. Ben de bunları düşünemezdim ama oldu, başardım. Ama ben bunu istedim. Birilerine dokunabiliyor olmak Evet. nasıl hissettiriyor sana bilmiyorum ama Bence çok güzel hissettiriyor bana. Yani kendimi Tahmin çok bile iyi edemiyorum. hissediyorum. Ben sadece kendini düşünen bir bencil bir manyak değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ben bir başkası iyi bir yere geldiğinde onun iyi bir yere gelmesine mutlu olabilecek bir Değil mi? insanım. Bu şeyler sanırım biraz yine karmaya gireceğim ama böyle paylaştıkça, verdikçe dönüyor sana enerji Bence öyle olarak. bir şey. Yani Ona ben çok inanıyorum. iyi düşünürsen iyi olur Aynen yani. öyle. Çekersin bunu yani. Ben bazen yürürken sana bahsetmiştim. Sırt çantamla kavga ediyorum falan. Gerçekten seni bırakacağım. Kıyafet bile istemiyorum artık. Aynı kıyafetleri giyerim gibi. Böyle bir bad trip'e girdiğimde direkt diyorum. Hayır Tuba, kendine gel, bir nefes al. Bak neredesin şu an? Şu an dünyanın bir ucundasın ve tek başınasın. Belki bir daha buraya gelemeyeceğim. Evet, yani tadını Belki çıkar. o anı bir daha Evet. yaşayamayacağım. O çanta ağır ama yani sadece fiziksel bir şey hissediyorsun şu an. Ama buranın sana kattığı o manevi his, o mutluluk ya paha biçilemez. O zaman böyle kendimi biraz sakinleştiriyorum ve bunu öğrendim. Ben çünkü Türkiye'deyken hayatım boyunca çok sinirli bir insan oldum. Ya ablam benimle konuşurken 2 kez düşünürdü falan böyle. Ama tuhaf bir biçimde yola çıktığımdan beri hiçbir şey sinirlenmiyorum. Yol ve bu çok insanı hızlı gerçekleşti. Törpülüyor. Başka şansın yok ki zaten. Törpülüyor. Onu biliyorsun bu arada. Mecbursun, anladın mı? Evet. O mecburiyete alışıyorsun bir süre sonra. O senin Kime hayat kızacaksın gayen. ki? Kimse yok çevrende. Bak bu Güney Kendine mi Asya'da, kızacaksın? Güney Asya insanlarını fark ettim bilmiyorum. Hı. Yavaşlar, relaxlar, Evet. acele etmiyorlar hiçbir şeye. Ben ilk başta bunu yadırgadım. Sonra yani neden acele etsinler ki dedim yani. Benim için çok iyi bir eğitim merkezi şu an Tayland. Yol en güzel bir şey yani. Yol Evet. çok güzel bir şey yani. Ya ve her şeyi çok hızlı öğretiyor olması da çok enteresan. Ben diyordum ki ben kesin sinirleneceğim her şeye yolda. Kesin insanlarla kavga edeceğim falan. Sabretmeyi öğreniyorsun ya. Evet. Çok Mesela iyi öğreniyorsun. başkasının çarşafında hayatımda hiç yatmadım. Geldim Tayland'a ilk haftamda 8 kişiyle aynı odada kaldım falan. Bak Böyle 100 kişinin girdiği tuvalete giriyorum falan. Yani bu kadar kolay öğrenip adapte olabiliyor olmak beni çok bir, şaşırtıyor. paran çok kısıtlı olduğu için mecbur Tabii ki. kalıyorsun tamam mı? Birinci kurallar. O. 2, buna ayak uydurmak zorundasın. Evet. 3, arkadaşlar seyahat etmeyi düşünen herkese konfor alanını terk etmediğiniz sürece seyahat minimum bütçeyle edemezsiniz. İmkansız, Bir bilginiz de bir olsun. noktadan sonra bundan zevk almaya başlıyorsun. Ben mesela kaldığım o kalabalık hostelden sonra geçtim başka bir şehre. Orada kaldığım hostelde neden herkes odasında ya? Niye kimseyle tanışamıyorum gibi böyle bir krize girdim. Herkes odasında, daha temiz bir hostelde. Ama kimseyle tanışamıyorum falan. O kalabalıklığı da özlemiş oldum falan. Dedim nasıl bu kadar kolay adapte oldun sen o pisliğe ya? Ne güzel değil mi? Yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni yerler insanlarla görüyorsun, ve hepsi farklı ırktan. yeni yemekler deniyorsun. Evet. Pek damak tadımda Ve olmasa sadece da. bir gülümsemen yeterli. Kimse için böyle fazla efor sarf etmiyorum. Hey diyorum ve konuşmaya başlıyorum. Genelde kafa yapıları aynı oluyor çünkü Evet. gezen insanlar. Evet, aynen öyle. Tamam. Tamam şu an. Peki Tayland'dan sonra ne yapacaksın?
Planın var mı? Yok. Ha? Ben genelde plan yapamıyorum. Ya benim öyle bir problemim var. Çünkü yaptığım plan ertesi gün değişebiliyor. Çok çabuk değişiyor her şey. O yüzden plan yapmadım. Vizemi uzattım bir ay daha. Tayland'da Ekstra. kalmak istediğim için. Aynen, normalde bu hafta bitiyordu. 5 gün sonra bitiyor. Ama yetmedi bana. O yüzden bir ay daha uzattım. Ülke içinde biraz otostopla diğer şehirlere geçmeye çalışacağım. Başarabilirsem. Çünkü Türkiye haricinde hiç otostop çekmedim şu ana kadar. Onun haricinde de vizemin bitmesine yakın yine böyle kara sınırından geçebileceğim bir ülke olur. Hiç Malezya düşünmedim. olur. Malezya ya da Kamboçya olur, Laos kuzeye olur. çıkarsam Laos istiyorum aslında. Yine kara sınırından otostopla gitmeyi ama kuzeye çıkamayabilirim. Bilmiyorum. Evet, yani normal, o biraz normal. vizemin bittiği hafta karar vereceğim o nereye gitmek istediğime. Tamamen spontane. Şimdi arkadaşlar, Tuğba'nın da daha bu yol hayatı, bu arada şu an inanılmaz heyecanlı, siz fark Evet. etmiyorsunuz ama terledi. Ben Hayır, görüyorum. sıcaktan. Elleri kolları oynuyor. Gerçi konuşurken hep öyle o da Evet, o. benim ellerim hep Ee, hareketli. Ama Daha heyecanlı yeni, böyle. 2 aylık. Çok fazla bir hikayesi de yok. Yeni biriktirmeye, Yok. anı Üstelik biriktirmeye kameraya başlıyor. konuşmayı da bilmiyorum. Yavaş yavaş Yani. aşacaksın ama. Evet, Şu an benimle onları- sohbet ettiği için bu kadar rahat Evet, konuşuyor. Uğur'a bakıyorum direkt. İnanabilirsiniz yani. Kameraya Kendi bakmıyorum. kanalında böyle değil. Size Ama bakmıyorum. onu aşacak yani. Bu ilk defa benim yaptığım bir röportajdı. Ben Tuğba'yı tanımanızı istedim. Tuğba'nın birden haberiniz olmasını istedim yani. Sizden ricam da takip ederseniz Tuğba'yı. Ya, çok Kanalına teşekkür abone ederim. olursanız sevinirim. Bence güzel de içerik üretiyor. Gitgide zaten daha da pişecek, daha da güzel Evet, olacak, öğrenerek daha da ilerliyorum. iyi olacak her şey. Bizim için de aynı şekilde bu. Bu ilk defa bir gerçekleştirdiğimiz röportajdı. Şimdi hava çok sıcak. Biz biraz Evet. dileneceğiz, edeceğiz. Kendine iyi bak diyorum Ya, ben çok sana. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Sen, aşırı heyecanlıyım şu an ama umarım pot kırmamışımdır. varsa böyle güzel bir cümle söyleyebilirsin Yani gençlere. ben yola Rumi'nin çıkmak bir sözünü isteyen. çok seviyorum ve bunu hep söylerim. Yola çıktığınızda yeni yollar belirir ve buna gerçekten inanıyorum. Ve dünyada o kadar fazla da kötü insanın olduğunu düşünmüyorum. Bence iyi insanlar da var. Çok fazla. Hep böyle kötü, negatif bir yerden düşünmemek istiyorum. Bunu düşündüğümde çünkü kendimi hemen kaybedebilirim. O yüzden kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum. Eğer bir hayali varsa da insanın, bence bir noktada zaman zaten ona belli ediyor yapması gerektiğini. Yani artık o içine sığmayacak bir noktaya geliyor, bende olduğu gibi. Çünkü hep istediğim bir şeydi ama artık böyle pik yaptı ve şeydim, nefes alamadığım bir noktada bu kararı verdim. Bu anı beklesinler bence. Yani doğru zaman kendini belli ediyor. Yaş fark etmez. Hiç fark etmiyor çünkü baktığınızda bence 20'lerimin başında çıksam muhteşem olurdu ama ne kendime özgüvenim vardı, ne param vardı. Buradaki gençleri fark ettin mi? 20 Evet. yaşında, 22 yaşındalar. Avrupalılar gerçekten liseden mezun oldukları gibi buraya Direkt önce geliyorlar. bir yola çıkıyorlar. Evet. Önce bir geziyorlar. Ondan Evet. sonra iş hayatına ya da üniversite hayatına başlıyorlar. Aynen öyle. 1-2 yıl benim tanıştığım bir arkadaşım vardı 3 yıldır. Çıkmış evden, çocuk 22 yaşında, 25 yaşında ülkesine geri döndü. Şimdi orada çalışacak. Bir sürü Arkadaşlar, deneyim var. Parayı pulu boş verin. Evet. Tuğba şu anda istediği hayatı yaşıyor. Bu çok önemli Evet. bir şey. İleride mutlaka para girer bir otele çalışır 5 ay. En kötü. 7 ay gezer Evet. gene yani. Bunlar problem değil. Hiç yani gocunmam da yani bu Parayı arada. pulu boş verin. Aynen. Düşünmeyin, istediğiniz hayatı yaşamak için adımlar Bence atın. önce arzular, istekler, Evet. tatmin duygusuna ulaştığında artık hayatta tutunma çaban başlamalı. Çünkü aksi halde yaşlanmış oluyorsun. Kazandığın parayı sağlığın için harcamış oluyorsun ya da kiranın faturaların ya da çocuğun için harcamış oluyorsun. Bu bana daha korkutucu geliyor. Yani mesela benim şu an Tayland'da parasız kalmam mı beni korkutuyor? İstanbul'da kiramı ödeyemeyecek olmam mı? Tabii ki de İstanbul'da kiramı ödeyemeyecek olmak daha çok korkutuyor beni. Ağzına sağlık. Yani çok teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum, heyecanlıyım. Umarım pot kırmamışımdır ve umarım beni sevmişsinizdir. Severler. Daha tanıya Umarım. tanıya, izleye izleye Evet. severler ya. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Teşekkür ederim Bay bay. izlediğiniz için. Bay bay.